Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm fındıklı, tahinli, kıyır kıyır ağızda dağılan, asla bayatlamayan çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Tahinli kurabiyeler arasındaki en güzel tahinli kurabiye tarifi diyebilirim. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızın sarısını ekleyelim. Yumurtanın akını ise kurabiyemizin üzeri için kullanacağız. Ayrı bir kabın içerisine alalım. 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekeri yoksa eğer toz şekeri de kullanabilirsiniz. Ama toz şekeri eklediğiniz zaman mutlaka yumurta ve toz şekeri çırpmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Bu tarifi ben normalde cevizle yapıyordum ama bu sefer fındıkla denemek istedim. Fındıkla da çok güzel oldu. 1 çay bardağı ölçüsünde çekilmiş fındık ekliyorum. İnce çekilmiş halinde lütfen ekleyelim. Kalın olduğu zaman kurabiyenizi keserken dağılmalar söz konusu olabilir. 1 çay bardağı çekilmiş fındık ekledim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 150 gram tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında bekletelim. Tereyağımız oda sıcaklığında bu şekilde yumuşamış olacak. El çırpıcısıyla bu malzemelerimizi çırpalım. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Tarifimizde kabartma tozu kullanmıyoruz. Toz vanilyamızı da ekledikten sonra el çırpıcımızla karıştıralım. Güzel bir kıvam alana kadar karıştıralım. Tüm malzemelerimiz iç içe geçsin. Pürüzsüz güzel bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Karışımımızı tamamladıktan sonra 2 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hamur malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuralım. Yumuşacık güzel bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ne çok katı ne de çok cıvık olacak bir kurabiye hamuru. Gördüğünüz gibi elimle parça koparırken bile hafiften dağıldı. O tahinin vermiş olduğu etkisi bu şekilde biraz koyuya yakın bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu alıp merdane yardımıyla kalın bir kurabiye hamuru olacak şekilde açıyoruz. Yaklaşık 2 santim 3 santim kalınlığında kurabiye hamurumuzu merdane yardımıyla açalım. Dilerseniz ince bir şekilde de açabilirsiniz. Ben hem görsel açısından hem de böyle lokmalık küçük kareler yapmak istediğim için yüksekçe yaptım ve çok güzel oldu. Şimdi ilk aşamada zorlanabilirsiniz. Kurabiye hamurunuzda çatlamalar olabilir. Yavaşça olabildiğince yapmanızı tavsiye ederim. Çoğu tahinli kurabiyeler böyle yerken çok yoğun ve yapışkanımsı bir lezzette oluyor. Bu da yerken zorlanılabiliyor ama bu kurabiye bu şekilde değil. Gerçekten unun miktarıyla tahinin miktarı çok dengeli. Çok güzel ağızda dağılan bir kurabiye oluyor. Hiçbir şekilde boğazda takılma hissi olmuyor. Daha önce tahinli kurabiye deneyenler ne demek istediğimi benim şu anda çok iyi anlamıştır. Tahini seviyorsanız bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Tam ölçülü, tam kıvamında çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdi ilk önce bir kontrol ediyorum. Yağlı kağıdımı kaldırdım. Gördüğünüz gibi hemen hemen olmuş. Tekrardan açıyorum ve bıçak yardımıyla kareler kesiyorum. Bu aşamada tamamen göz zevkinize göre şeklini belirleyebilirsiniz. Dilerseniz dikdörtgen, çubuk halinde de tahinli kurabiyeler elde edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi kare kare de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde küçük kareler halinde kurabiyemi hazırlıyorum. Bir spatula yardımıyla kesmiş olduğum kare kurabiyelerimi yağlı kağıt serilip fırın tepsime diziyorum. Çok fazla aralık bırakmanıza gerek yok. Çok kabarmadığı için bitişik olarak da dizebilirsiniz. Biraz yakın olarak da dizebilirsiniz.
Toplamda bu malzeme ölçülerinden tam 50 adet kurabiye elde ettim. Gördüğünüz gibi küçük küp halinde kurabiyelerinizi hazırlarsanız bu sayıda elde edebilirsiniz. Daha büyük yaparsanız daha az sayıda olacaktır. Eğer bu malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak yaparsanız daha fazla kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Bence böyle özel günleriniz varsa, eğer doğum günleri, nişan gibi, o günler için yapılabilecek en güzel kurabiyelerden bir tanesi, ikramlık olarak düşünebilirsiniz. Arta kalan kurabiye hamurlarımla da aynı işlemi yaparak kurabiyelerimi yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. 2 tepsi olarak hazırlıyorum. Şimdi kurabiyelerimizin üzeri için ayırdığımız yumurta akını ve çekilmiş fındığımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi yine ince çekilmiş fındık hazırladım. Öncelikle kurabiye hamurumuzun üst kısmını yumurta akına batıralım. Daha sonra çekilmiş fındığımıza batırıp yağlı kağıdımıza koyalım. Bu işlem bitene kadar yapıyorum. Bu tarife ceviz ve badem de çok yakışıyor. Öyle de deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Bu kurabiye özellikle kavrulmuş haliyle çok güzel oluyor. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Çok güzel kavruldu ve üzeri hafiften çatladı. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz şahane oldu. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdikten sonra sizlere yakından iç dokusunu, kurabiyenin ne kadar kıyır olduğunu ve çok lezzetli olduğunu göstermek istiyorum. Çayın, kahvenin yanına yapabileceğiniz en lezzetli kurabiye diyebilirim. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.